Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz Hollanda'da yaşamanın avantajları, artıları, olumlu yönleri vesaire. Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz Hollanda'da yaşamanın avantajları, artıları, olumlu yönleri vesaire. Sonuncusu neydi? Bitmedi ama ben hazırda bekliyordum. Başlık uzun çıktı. Evet, bugün Hollanda'da yaşamanın olumlu yanlarından bahsedeceğiz. Bunun için 7 tane olumlu yan seçtim. Bunları belli bir sıraya koydum. Benim için en önemli olandan en az önemli olana göre hangisinin neden daha az önemli olduğundan da bahsedeceğim. Bu 7'sinden bahsettikten sonra ki bu 7'si bana göre tartışmaya açık değil. Yani her türlü olumlu şeyler ve herkesin hoşuna gidecek şeyler bence. Ondan sonra da Hollanda'nın başka övülen özellikleri neler ve bunları biz niye bu listeye koymadık? Bunların tartışılabilir yönleri bize göre ne falan bunlardan bahsedeceğim. Ama önce Ne? konuya girmeden önce abone olun, yorum yapın, beğenin. Bunları yapmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli, çok önemli, çok önemli. 7 tane şeyden bahsedeceğim dediğim gibi. 7 tane olumlu özelliğinin Hollanda'da yaşamanın ama genel olarak Avrupa'da yaşamak olarak da yorumlanabilir diye düşünüyorum birçoğu için en azından. Neden 7? Yazdım 7 tane çıktı. Tamam. Müthiş açıklayıcı bir neden. Benim için en önemli olan birincisi güvenlik. Güvenlik bence burada yaşamak için en temel neden olabilir. Çünkü herkesin, hepinizin bildiği gibi bir kadın olarak Türkiye'de yaşamak oldukça güvensiz. Her geçen gün güvensiz hale geliyor. Bunu da geçtim, bir kadını da geçiyorum. Bir erkek, bir çocuk olarak ya da bir engelli olarak, bir azınlık olarak hepsi için Türkiye'de yaşamak çok zor ve çok tekinsiz. O yüzden de burada gerçekten bir güvenlik olması, insanların kapılarını böyle bir saniye içinde kilitlemeye çalışmıyor olması, otobüste tek kalınca kendini güvende hissediyor olman, tenha yerlerde kimsenin kendini tedirgin hissetmiyor olması, kimsenin kimseyi takip etmiyor olması, kimsenin kimseyi taciz etmiyor olması çok önemli. O kadar da değil canım. Her toplumda vardır bence bu kadar. Ya vardır tabii ki. Yani bu arada bunlar tabii ki sıfır değil yani ama göreceli olarak çok çok az olduğu çok açık. Yani şundan bile anlayabilirsiniz. Burada birinci kat olan yani zemin kat olan hiçbir dükkanın Türkiye'deki gibi böyle 1000 tane kilidi, 1000 tane zinciri işte bir şeyleri falan yok yani. Hani burada evlerin falan öyle çok sağlam kilit sistemleri falan yok. Eski böyle 100 yıllık kapılarıyla idare ediyor evler yani. Sen kırsan kırarsın. Öyle bir güvenlik anlayışı var. Duyduğuma göre yani aldığımız bilgilere göre burada güvenlikle ilgili tek problem bisikletlerin çalınıyor olması. Bunun dışında 2 aydır buradayız ve bundan önce bir süredir de araştırıyoruz ve takip ediyoruz Hollanda basınını. Yani ne kimsenin öldürüldüğünü ne kimsenin tecavüze uğradığını falan duymadık. Tabii ki oluyordur ama çok çok daha az. O yüzden ilk ve bence buraya gelmek için tek başına bile yeterli olan neden güvenlik. Türkiye'de kadın cinayeti günde bir ortalamasının üzerindeydi galiba değil mi? Evet yani. O yüzden ben bu videoyu anlatırken büyük ihtimalle bir kadın öldürülecek. O kadar sürer diye tahmin ediyorum video. İkinci en önemli şey benim için güler yüz ve mutluluk ve neşe ve hayata umutla bakış. Hani bunun adına hepsini diyebilirsiniz. Beni Türkiye'de en çok yoran şeylerden biri buydu. İstanbul'da yaşadığım için de olabilir. İstanbul'da yaşamıyorsanız bundan bu kadar etkilenmiyor olabilirsiniz ama biz çok etkileniyorduk. Herkesin 5 karış suratı olması, kimsenin kimseye günaydın demiyor olması, kimsenin kimseye gülümsemiyor olması. Çok böyle basit bir şey bile söylediğinde yani şurada durma şurada dur dediğinde bile insanların anasına sövmüşsün gibi sana bakıyor olmaları. Yani kimsenin ne eleştiriyi ne başka bir fikri şu kadar tolere edemiyor olması ve bazen böyle biri yanlış bir şey yaptığında bile yani bulaşmayayım ya kavga çıkar falan gibi bir hissiyata kapıldığın bir gerginlik olması sürekli ortamlarda. Burada hiç öyle bir şey yok. İnsanlar gergin değil. Herkes birbirine günaydın diyor, selam veriyor, gülümsüyor falan yani böyle şeyler var. Bu beni çok mutlu ediyor gerçekten. Çok önemli bir şey. Bence insanın yaşam enerjisini arttırıyor ve insanın yani bulunduğu ortamda daha verimli olmasını da sağlıyor bence. 5 karış suratlar görmüyorsun çünkü. Üçüncü sebep, bu da bizim için çok önemli ama sıralaması sizin için farklı bir yerde olabilir. Serbest dolaşım bölgesinde olmak. Çünkü aslında bizim yurt dışına gitmek istememizdeki temel nedenlerden biriydi dünyayı gezebilmek, Avrupa'yı gezebilmek. O yüzden bu bizim için çok önemli. Ama böyle bir hedefiniz yoksa sizin için bu kadar üstü olmayabilir. Ama bizim gelmemizdeki en temel nedenlerden biri Türkiye'den başka ülkelere gitmekte zorlanıyor olmamızdı. Yani kur farkı nedeniyle bir yerlere gitmek çok zor ve bir yıl çalışıp biriktirdiğim parayla ben en son Bulgaristan'a gitmiştim 5 günlüğüne falan.
Yani hiçbir yere gidemiyorsun. Avrupa'ya falan gitmek çok zor. Öğrenciyken daha kolay gidiyordum. O zaman kur 4 falandı. Gittikçe yükseldi ve benim maaşım o oranda artmadığı için her geçen gün başka ülkelere gitmek daha zor hale geldi ve standart olarak da sürekli böyle hostellerde kaldığımız, işte Interrail çantalarıyla gezdiğimiz bir standartta bunları yapıyor olmamıza rağmen. Zaten standartı hiç yükseltemedik. Standartımız yoktu zaten. Yani. Aynen, biz standartımız şu, sandviç yapmak. Yani aldığın buzdolabı magnetinin sana pahalı gelmesi falan, standart zaten buydu. O da düştü zamanla. Ucuz magnetçi arıyorduk insanlara hediye edeceğiz diye. Çünkü magnet 3 euro ve pahalı. Yani kupa alamıyorduk 6-7 euro falan olduğu için. Bayağı da ağladım yalnız fakirlikte. Yazık be bana. Şimdi zaten korona olduğu için yine bir yere gidemiyoruz. Dolayısıyla çok da 3. maddeyi yaşamıyoruz aslında. Ya en azından ama şöyle, Türkiye'de de korona varken bir yere yine gidemiyorduk ve yine para biriktirebiliyorduk. Çünkü yaşam maliyetlerimiz azalmıştı korona sebebiyle. Dışarı çıkmıyorduk aynen. Ama biriktirdiğimiz parayla yine yurt dışına gidemezdik. En azından şurada biriktirdiğimiz parayla bir gün korona biterse gezebiliriz. Evet, doğru. Yani en azından biriktirdiğimiz paranın daha çok değeri var. Daha az biriktiriyor olsak bile aslında birim bazında. Bir sonraki madde aslında bu da gene Türkiye'de nasıl bir standartta yaşadığınıza bağlı olarak sizin için burada da olabilir, daha farklı bir noktada da olabilir. Yaşam standardı 4. maddemiz. Yani buradaki yaşam standardından kastım alım gücü elbette ki, ama alım gücü sizin için o kadar yükselmemiş olabilir. Çok bir farkı olmayabilir ya da tam tersi olarak Türkiye'deki yaşadığınız standarda göre çok aşırı ileri gitmiş olabilir. Bizim Türkiye'de alım gücü olarak çok düşük bir alım gücümüz olmadığı için bu bizim için birazcık daha ortalarda kalmış bir noktaya geldi sıralamada. Bunun da dışında yani güvenlik ve işte güler yüz falan gibi şeyler beni daha çok etkilediği için yani paraya şey gibi bakıyorum. Para kazanılır ve insan kazandığı parayı her zaman iyileştirebilir ama bulunduğu toplumdaki güvenlik standardını iyileştiremiyor insan bireysel olarak. Ama bireysel olarak kazandığın parayı her zaman geliştirebilirsin. O yüzden bence burada, ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki yani bir asgari ücretliyi baz alırsak bir asgari ücretli tabii ki de burada Türkiye'ye göre çok daha yüksek bir standartta yaşıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşçi olarak kabul edilen bütün meslekler, işte ustalar, bilmem neler, boyacılar, terziler hepsi çok daha yüksek standartta yaşıyor. Ama diğer meslekler için tabii ki neyi bıraktığınıza ve buraya ne olarak geldiğinize göre standartınız yükselebilir, düşebilir. Onu bilemiyorum. Bizimki bence çok yükselmedi aslında bakılırsa. Benzer bir standartta yaşıyoruz. Sadece zihnen o kadar yıpranmıyoruz diye söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'deki maliyetlerin geldiği nokta bizi fiziksel olarak, para olarak yormanın dışında zihnen de çok yoruyordu. Bu ne demek? Şöyle anlatabilirim. Yani bir yere gidiyorsun, atıyorum bir tane ayakkabı, işte bot olmuş 500 TL, 50 euro. Yani 500 TL olduğu için de alamıyorsun ve bunu alamamanın sebebi o parayı ödeyemeyecek olmak değil. Yani zihnen o ayakkabıya 50 euro bir şeye bu kadar çok para vermeni ve gün olarak bu kadar çok çalışmayı kabullenemediğin için alamıyorsun. Tabii canım, bir şeyi satın aldığında aslında vicdan saat olarak satın alıyorsun. Aynen, para saat olarak değil. Evet satın alıyorsun ve saat olarak çok ediyor. Markete gidiyorsun yani çıkarken 500 lira tutuyor, 1000 lira tutuyor, aldığın bir şey yok falan gibi böyle psikolojik yorgunlukları vardı. Yani parayı ödeyememekten çok ben bu parayı niye bunlara harcıyorum ve bunlar niye bu kadar çok tutuyor yorgunluğu vardı. Burada o yok çünkü kalem olarak her şey çok daha az tutuyor ve seni yıpratmıyor fikir olarak en azından. Bir sonraki maddemiz çevre. Çevre de çevreye olan bağımlılığınızla ilgili sıralaması azalabilir ya da artabilir. Mesela benim kocam bey için çevre, eminim ki ona sorsaydık daha üst bir sırada olurdu. Buradaki çevrenin güzelliği, çevreden kastın ne? Yeşil olması, doğa. Ha, bire koyardım muhtemelen. Aynen. Yani kocam beye sorsanız bu birinci sırada. Bizim ama Türkiye'deki güvenlik benim antime değil ki, ben zaten erkeğim. Toplum açısından baktığında ne kadar da ataerkil ve başkalarını düşünmeyen bir erkek. Ama ben zaten kendi açımdan bakıyorum ya şimdi. Yani beni etkileyen ne var? Türkiye'deki güvensizlik beni o kadar, seni etkilediği kadar etkilemiyor. Ama seni de bir gün lahmacunu acılı götürdün diye dövebilirler. Doğru, evet, öyle şeyler olur. Benim için ama ben hayatımda genellikle, hatta tamamında, ne genelinde, büyük şehirlerde yaşadığım için çevreyle olan ilişkim piknikten pikniğe olduğu için böyle bir doğa dinlendiriciliği, işte çevreye bağımlılık falan gibi şeyler bende gelişmedi. Çevre benim böyle hayatımın bir detayı, yani merkezine koyamıyorum. Burası ne kadar yeşilmiş, aman Allah'ım ne kadar güzel deyince içimden hep şey diyorum. Yani yeşille olan ilişkim daha yeni gelişiyor. O yüzden çok önemsemiyorum ama burada kaldığım süre boyunca bile artık daha çok yeşili önemsediğimi söyleyebilirim. Sanırım birazcık alışıyorum yani. Ondan önceki yeşille olan ilişkim yani balkonlardaki saksılarla sınırlıydı. Şimdi birazcık arttı. O yüzden benim için
5. sırada ama dediğim gibi yani daha önceki hayatınıza ve yeşille olan ilişkinize bağlı. Ama burada gerçekten her yer yemyeşil. Herkesin sanırım evine yürüme mesafesinde çok güzel parklar ve ormanlar var. Çünkü bizim eve sadece yürüme mesafesinde 3-4 tane park var ve orman var. Yani o yüzden eminim ki herkesin evine vardır. Bu bence çok güzel bir şey ve zaten park, orman dışındaki alanlarda hep yeşil ve geniş ve ferah ve güzel. Bir sonraki maddemiz, 6. maddemiz Türk nüfusu. Bunu tartışmaya açık görenler olabilir aranızda. Çünkü belli bir kesimde şey gibi düşünüyor, biliyorum. İşte ben Türklere selam bile vermeyeceğim, Türkler bizi rezil ediyor falan gibi düşünüyor. Onu da biliyorum ama ben bunun çok yanlış ve çok gerçekten yani özgüvensiz bir tutum olduğunu düşünüyorum açıkça. O yüzden bence Hollanda'da belli bir Türk nüfusunun olması, Türkler ne yapıyor olursa olsun iyi bir şeydir. Birincisi Türkçe konuşuyorlar. Bu çok önemli bir artı. Yani ne kadar İngilizce biliyor olursanız onu Türkçe konuşmak çok farklı bir şey. Türkçe kendini ifade edebildiğiniz kadar İngilizce edemeyeceksiniz de büyük ihtimalle çok uzun süreler boyunca. Bunu da geçiyorum. Burada belli bir Türk nüfusu olduğu için belli işlerinizde size yardımcı olacak insanlar bulabilirsiniz. İstediğiniz yiyecekleri bulabilirsiniz. Yani kağıt üstünde hani Türklerden bunu aldım ya falan demek çok kolay ama yani hiç Türk olmayan bir yerde hiçbir Türk ürünü olmayacağını da düşünmeniz gerekir diye düşünüyorum. O yüzden bence benim için Türklerin olduğu bir yerde olmak her zaman iyi bir şeydir. Hani ben bir Türk marketi olması ve orada sucuk olması fikrine galiba bağımlıyım. Tulum peyniri, sucuk, bunlar çok kritik. Ya bunlar olmasaydı. Bir sonraki maddemiz ve son maddemiz, 7. maddemiz iş-ev dengesi. Bence bu da önemli ve Türkiye'de asla olmayan bir şey bence. Burada birincisi fazla mesai gibi bir şey zaten yok. Yani fazla mesai yapmak zorunda kalabilirsiniz tabii ki, işinizi yetiştiremezsiniz falan ama genel kanı fazla mesai yapmayın. Fazla mesai işte normal olmayan bir şeydir falan gibi bir tavır var. Böyle hani kimse sabahlara kadar çalışan aferin falan demiyor. Öyle bir bakış açısı yok. Herkes iş saatini doldurup kendine vakit ayırıyor ve ailesine vakit ayırıyor. Bunun dışında da birkaç tane insanların burayla ilgili övdüğü ama bizim bu listeye koymadığımız maddelerden bahsedeceğim ve bunları neden bu listeye koymadığımızdan da bahsedeceğim. Bir insanlar kimler bu arada onu da söyleyeyim. Çeşitli işte YouTube videolarından, bloglardan, Ekşi Sözlük'ten, şuradan buradan Hollanda ile ilgili insanların olumlu söylediği şeylere bak. Sallama kısmına geldik yine, hadi bakalım. Sövüş kısmına geldim, evet. Evet, bravo, buyurun. Sövüş bir. Demişler ki Hollanda... Hangi terbiyesiz o? Şaka. Tabii ki de yani kendi fikirleri de. Biz niye buraya koymadık ondan bahsetmek istiyorum ben. Çünkü bence bunlar da önemli, olayı kapsamlı değerlendirebilmek için. Demişler ki Hollanda'daki insanlar açık sözlü. Bu çok iyi bir şey. Çünkü işte açık iletişim kuruyorlar bilmem ne. Şimdi buna şu anlamda katılmıyorum. Hollanda'daki insanların Türklere göre daha açık sözlü olduğu ve daha açık iletişim kurdukları tartışma götürmez bir gerçek. Ama yani senin patronun açık iletişim kuruyor diye sen kurmuyorsun. Bir kere böyle bir şey var. Yani sen Türksün ve Türk olmaya devam ettiğin sürece de bilmem kaç yılları öğrendiğin iletişim alışkanlıklarını böyle bir günde değiştirmiyorsun. Patronun sana belki bir şey ima etmiyor ama sen yine o imayı arıyorsun. Çünkü sen Türksün. Patronunun Hollandalı olması hiçbir şey değiştirmiyor. Bunu bu listeye koymamamdaki en temel sebep bunun Türk kültürüne uyumlu olmaması ve bence Türk kültürüne uyumlu olmayan her şey Türkleri buraya geldiğinde zorluyor, iyi kötü. Belli bir süre sonra alışabilirsiniz ama sonuçta ilk geldiğinizde yani atıyorum patronunuz size diyecek ki sana bir haftada yapman gereken bu işi yapmadın, senden şunu bekliyorduk diyecek, sallıyorum, seni eleştirecek açık bir dille. Ama sen senin altında çalışanı bu dille eleştiremeyeceksin. Bir de diyeceksin ki ona mesela canım niye yapamadın, sana nasıl yardımcı olabilirdim diyeceksin. Çünkü senin kurmaya alışkın olduğun iletişim bu olacak ve bu bir sorun. O yüzden bence bu olumlu şeyler listesinde olmamalı. Benim fikrim bu. Bir sonraki şey buradaki insanların genel olarak övdüğü ve bizim övmediğimiz Hollandalı insanların aşırı planlı ve dakik olması. Bu da gene kağıt üstünde oldukça güzel gözüken bir şey ama bence bizim kültürümüzde uyumlu olmadığı için yine övülecek bir şey değil. Hollandalı insanların gerçekten planlı oldukları ve dakik oldukları çok net bu arada. Her şeyi planlıyorlar. Biriyle yarın çay içeceğim deseniz size 3 hafta sonra randevu verebilir. Gerçekten çok planlılar, düzenliler, her yer randevulu. Evet, randevuyla gidince sıra beklemiyorsun falan, bunları da okeyim. Bunlar bunun iyi yönleri ama yani burada gerçekten spontan bir hayat yok. Yani her şeyi çok planlıyorlar ve çok düşünüyorlar ve bence bu artık sıkıcı level'da yani. Bir sonraki maddeye geçiyorum. Bu da insanların genelde burada övdükleri bir şey ama gram mantığını anlamadım yani. Bu neymiş o? Dünyanın en zorlama övgüsü bence. Demişler ki Hollanda'da bazı şeyler çok pahalı, bazı sektörler, hangi sektörler? İnsan emeğiyle olan sektörler Hollanda'da çok pahalı. Boyacılık, tamirat, bilmem ne işte terzilik, bu tarz sektörler çok pahalı. Demiş ki bazı insanlar işte bunlar çok pahalı olduğu için biz evimizi boyamayı öğreniyoruz. Kendi işimizi yapmayı öğreniyoruz. Bu da Hollanda'nın artısı. Alkış.
Abi zaten bir kere böyle zorlama bir artı ömrümde ben duymadım. Yani gerçekten. Yani Türkiye'de evini boyadın da evini boyacılar odasında insanlar bastı mı yani? Hani böyle bir artı nasıl olabilir? Aklım gerçekten almıyor yani. Evet, çok komik gerçekten. Yani aşırı saçma bir artı bence. Övmek için övülmüş bir şey bence. O zaman Türkiye'deki insanlar da şey desin yani. Alkol çok pahalı diye evimde rakı yapıyorum. Türkiye sayesinde rakı yapmayı öğrendim desin. Yani bir ülke seni bir şey öğrenmek zorunda bırakıyorsa bu ülkenin eksisidir yani. Sen atıyorum terziysen bu senin için iyi bir şeydir. Ama bunu beyaz yakalı olarak oturup ben evde dikiş dikmeyi öğrendim. Bu da bunun artısı demek bana çok gerçekten yani aşırı zorlama bir övgü gibi geliyor. Özür diliyorum bu övgüyü yapan insanlardan. Bunun dışında bir de insanların gerçekten yine asla niye övdüğünü anlamadığım bir övgüye geçiyorum. Hollanda'da çok vergi var. Bu hep eleştirilen bir konu Hollanda'da biliyorsunuz. Maaşların %50'ye yakını zaten vergi. Bunun dışında çöp vergisi veriyorsun. Sağlık sistemi zaten özel. Ekstra vergiler vermen falan gerekiyor. Vergi çok. Bu da genelde herkesin eleştirdiği bir yönü. Ama bazı insanlar da bunu şöyle demiş. İşte vergi çok ama belediye çok iyi çalışıyor. Yani yani bu da bence çok zorlama bir övgü. Yani gerçekten hala yani işte arabamın tekeri çukura girmedi. Yani maaşının %50'sinin kaç para ettiğini farkında mı bunu söyleyen kişi? Ya böyle bir çukur olabilir mi ya? Burada vergiler çok ve bu bir sorun. Vergiler Türkiye'ye göre daha adil kullanılıyor ve ülkenin faydasında kullanılıyor mu sorusuysa cevap kesinlikle bence de. Sonuç olarak hala verdiğin vergi çok ve buna yapacak bir şey yok. Buraya gelmek isteyen insanlar bunu değerlendirip gelecek. Bir de konu arabaya gelmişken şeyi söylemek istiyorum. Hep şey denirdi. Avrupa'da hiç kasis yok. Bunlar işte böyle Türk adeti bilmem ne falan denirdi. Komple yalan bir bilgi. Her yer kasis. Hayatımda bu kadar çok kasis olan hiçbir yer görmedim gerçekten yani. Bunu da ekstra bir bilgi olarak söylemek istiyorum. Videomu sonuna kadar izleyen ve bir dahakini izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Artık 100 aboneyi geçtik. Önce bunu da söylemek istiyorum. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum size. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Sizi çok seviyorum çünkü çok tatlısınız.